Merhaba, İğne Oyası ve El İşleri kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu iki şiş fare dişi lif modelini yapacağız arkadaşlar. Lifim bu şekilde şuradan başlanarak bu şekilde yaptık arkadaşlar. Modelin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Farklı bir model oldu. Bana yanlış mı yoksa Sevim Hanım atmıştı bu modeli. Atılan modelde iki tane büyük model vardı arkadaşlar. Yani şu şekildeydi modelin orijinali, şu kadardı ama büyük yapılmıştı. Ben bu şekilde uyarlayarak daha çok modeli nasıl kurabileceğinizi, işte bebek battaniyelerine çeviriyorsunuz genelde bu modelleri. Bu şekilde uyarladım arkadaşlar. Hem de küçük küçük olunca belki sayıyı daha küçültüp daha büyütüp farklı modellere uygulayabileceğinizi düşündüm. Geniş kapsamlı olmasını istedim açıkçası. Lifimiz bu şekilde arkadaşlar. Biraz karışık gelebilir ama dikkatli dinlerseniz eminim ki yapabileceksiniz. Arka yüzü de bu şekilde. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Şimdi başlayalım arkadaşlar lifimizi yapmaya. Yine lifimizi başladım arkadaşlar. 5 ilmek ile başlayıp kenarlardan 5'er ilmek arttırarak lifimi bu boyuta getirdim. Şu an şu 5'er ilmeği kenar modelinin ilmekleri. 5'er ilmekler hariç, yani şuradaki iki model hariç ortada 21 tane ilmeğim var ve ön yüzdeyim. Şimdi hemen bakın bu kenar modelim eksiltme sırasına gelmiş. 5 sıra olunca kesiyorum. Fare dişi modeli yapacağız arkadaşlar. Üç ilmeği kestim. Doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Kenar modelimden sonra doladım ve 3 6 9 tane ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum ve tekrar doluyorum. Daha sonra yine bu tarafta da 10 ilmeğim kalması gerekiyor. 9 ilmek örmüştük. Bir tane de keserek ördük. 10 ilmeğim oldu sağ tarafta. Şimdi doladığım ilmekten sonra yine 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ilmek ördüm. 5 ilmek de kenar modelimin ilmekleri. Doladım ve yine devam ediyorum. Arka yüzde bir işlem yok. Arka yüzü yapıp tekrar gelelim. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeklerimi tekrar arttırdım. Şu an yine bu ajurumdan önceki 2 ilmeğe kadar hepsini haroşa olarak örüyorum. Şöyle hemen doladım. Şöyle bakın, doladığım ilmekten sonra 2 4 6 8 9 ilmeğim var ve bu diğer 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Tekrar doladım ve ortadaki bir ilmeğimi örüyorum. Tekrar doluyorum ve yine 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu aynı şekilde ilerleteceğiz. Yine sadece bu ortadaki ajurun sağından ve solundan yeni ajurlar oluşturacağız. Yani ortada V şeklinde bir ajur yapacağız. Bir kısmını öreceğim. Geldiğimde zaten aynı şekilde kenar arttırmalarımız devam ediyor. Dediğim gibi bu ortadaki ilk ajurun sağ ve solundan aynı şekilde
ajurları oluşturacağız. Geldiğinde yine işte kaç tane ajur olmuş, ortada kaç ilmeğimiz var. Yine geldiğinde sayılarıyla birlikte belirteceğim. Tekrar ön yüzeyim arkadaşlar. Bakın kenar modelimi yine kestim. 2 ilmek kenar modelimin doladığım ilmek yine 2, 4, 6, 8, 9 ve 10. 10. ilmek yine 2 ilmeği birlikte örerek kestiğim ilmeğim. Tekrar başına doluyorum. 1, 2, 3 ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bakın arkadaşlar, buradaki V ajurumuzun içine tekrar bir V ajur daha yapacağız. Dediğim gibi 10 ilmeğim var toplamda kestiğim ilmekle birlikte. Daha sonra doladım. 4 ilmek, 3 ilmek ördüm ve 1 ilmekte 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Tekrar doluyorum. Doladığım ilmekten sonra yine 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmek ördüm. Doluyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu şekilde bu V ajurumuzu devam ettiriyoruz. Ortadan da bir V daha açıyoruz. Şu an bu arada 2, 4, 5 tane ajurumuz olmuş. 6. ajurumu yaptım şimdi bu sırada. Ortada da bakın buradaki ortadaki haroşalarımızın içinde de ortada bir ajur daha açmış olduk. O ajurun da sağında doladığım ilmekle birlikte 5 ilmek, solunda yine doladığım ilmekle birlikte 5 ilmeğim var. Yine bu şekilde biraz daha devam edeceğim. Yine geldiğimde sayıları vereceğim. Evet arkadaşlar, 2 tane iç içe ajurumu bu şekilde devam ettirdim. Yine kenarında hep 10 ilmek var kestiğim ilmekle birlikte toplamda. Şu an bakın ajurların da 2, 4, 6, 8, 9 ve 10 tane ajurum var. Burada da 2, 4, 5 tane ajurum var. Bu kenar kısımdaki ajur sürekli devam edecek arkadaşlar. O yüzden yine 9 ilmekten sonra 2 ilmeği birlikte keserek ördüm ve toplamda 10 ilmeğim oldu. Yine doluyorum. Ve 1, 2, 3 ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 4 ilmeğim var. Doladım. Yine 1, 2, 3 ve yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Yine 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Yine 1, 2, 3, bir tane de kestiğim ilmek 4 tane oldu yine arkadaşlar. Buradaki şu V'nin oluştuğu ajurlar, haroşalarımız hep 4 ilmekten oluşuyor. 4 ilmek ördüm, doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örerek yine kesiyorum. Bu şekilde şimdi aynı şekilde bu ortada da bir V olacak. Sürekli bu şekilde ilerleyeceğim. Artık göstermeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi doluyoruz. 4 ilmeğimizi örüp 3 ilmek örüp 2 ilmeği birlikte örüp kesme yapıyoruz. 4 ilmek oluyor burası. Sonra tekrar doladım. Yine 3 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Yine buradan da bir tane V daha açıyorum. Bu şekilde ajurlu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Sanırım bundan 4-5 tane aynı şekilde ilerleyeceğim. Buralar basit diye çabuk geçiyorum arkadaşlar. Modeli en son geldiğim kısımda tekrar göstereceğim nereye kadar geldiğimi ve kaç sayı olduğunu söyleyeceğim ve daha sonra fare dişi modelimizin kuruluşuna geçeceğiz. Evet arkadaşlar, yine ön yüzdeyim. Şu an V ajurlarım bu boyutta. Ortadaki ajurum yine 5 tane ajuru oldu. Yine kenar ilmeklerimi 2'ye düşürdüm. Toplamda kenar ilmeklerim ve doladığım ilmekten sonra toplamda 10 ilmeğim var. Bu kenar hep 10 ilmek olarak ilerleyecek. 10 ilmekten sonra zaten son ilmeğimi 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Doladım. Yine 1, 2,
3 ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 4. Bu V ajurların sağ kısmını önce kesip sonra doluyoruz. Sol kısmını da, yani şu ortadan itibaren sol kısmını da önce dolayıp daha sonra kesiyoruz. Şimdi bu şekilde aklınıza kalırsa daha kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi 2 ilmeği birlikte örüp kestim. Tekrar doladım. 1 2 3 ve 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. 4. Tekrar doladım. 1 2 3 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 4. Tekrar doladım. 1 2 3 ve 4. Bakın, ortadaki ajurumu kurduktan sonra doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 oldu. 2 3 ve 4. Doladım. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar doladım ve yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kalan 9 ilmeğimi örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şöyle 2 4 6 8 10. Evet. Tekrar doladım. Kenar ilmeklerimi örüp arka yüzden hepsini haroşa olarak örüyorum. Yine bu en son orta kısımda açmış olduğumuz V ajuru da birkaç sıra ilerleteceğim. Belki bir tane daha V ajur kurabilirim ya da dördüncüyü biraz ilerlettikten sonra sonlandırıp fare dişi örneğine geçebilirim arkadaşlar. Şimdi biraz ilerleteyim. Ne kadar yaptığımı yine döndüğüm zaman belirtirim. Evet, ön yüzdeyim. Şu anda bu en başta ilk modeli kurarken başladığımız ajurum 20 tane. İkincisi 15, 10 ve bu en son yaptığımızda 5 tane ajur var arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizi kuruyoruz. Ben aslında lifimi yarıya kadar getirdim ve videosunu da çektim ama çok büyük hatalar yaptığım için modeli de direkt size anlatırken çıkarıyorum. Tekrar sökmek zorunda kaldım. Şimdi yine kenar ilmeklerinden sonra doladım. 9 ilmek ördüm. 10. ilmeği 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Doluyorum. 1 örüyorum. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra yine bu kısmı, bu sondaki ajurdan önceki 2 ilmeğe kadar düz öreceğim. Arka yüzden fare dişi modeli kuracağım için ön yüzde, arka yüzden de tekrar bu kısmı ters öreceğim. Tekniği farklı olanlar kendi tekniğiyle örsün. Bakın, doladığım ilmekten önce 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir örüyorum. Tekrar doladım. Yine 2 ilmeği birlikte keserek örüp kalan 9 ilmeğimi örüp arka yüzden orta kısımdaki ilmeklerimi ters öreceğim. Kenar dolamamı yapıyorum.
Evet, kenar modelimi eksilttim. Bütün ilmeklerimi bakın doladığım ilmeğe kadar geldim. Doladığım ilmeği haroşa olarak örüyorum. Tekrar doladığım ilmeğe geldim. Bakın doladığım ilmek ortadaki bir ilmeğin tekrar doladığım ilmek ve ön yüzde iki ilmeği birlikte örerek kestiğim ilmeği de haroşa olarak ördüm. Kalan ilmeklerime ters örüyorum. Yine bu son kısımda da doladığım ilmekten önceki ilmeğe kadar ters öreceğim. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim arkadaşlar. Yine yapalım. Ön yüze tekrar devam edelim. Ön yüzeyin kenar ilmeklerimi ördüm, doladım. 9 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 10. ilmeğim oldu. Şimdi doluyorum. 1 örüyorum. Pardon. 2 3 ördüm. Doladım, 3 ördüm. Tekrar doluyorum. Yine 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Yine sondaki ajurumdan önceki 2 ilmeğe kadar düz şekilde örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde düz olması gerekiyor. Arka yüzde fare dişi örneğimizi kurmamız için. Şimdi bu kısmı da yine örüp sondaki ajurlarımızı yapıp yine arka yüzde beraber örneğimizi kuralım. Arka yüzdeyim. Bakın doladığım ilmeğe geldim. Doladığım ilmeği örüyorum. Ajurlarımın arasındaki 3 ilmeğimi örüyorum. Doladığım ilmeği yine ördüm. Bakın bu ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Şimdi buradan itibaren kalan ilmeklerimize fare dişi örneği uyguluyoruz. İlk ilmeğimi bakın bu şekilde alttaki ilmeğin içinden alarak düz şekilde örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Daha sonraki yine alttaki ilmeğe batarak düz örüyorum. Sıradaki ters. Bu şekilde bir ters, bir de alttaki ilmekten alarak düz örüyoruz. Yine sıra sonundaki buradaki ilk ajurumdan önceki ilmeğe kadar her zaman bu ajurlardan, yani fare dişine doğru üçgen bir şekilde ilerleyeceği için fare dişi modelimiz buradaki ilmekleri haroşa olarak görüyoruz arka yüzden. Sadece şu bir taneyi, diğer kısmı hepsine fare dişi örneği uygulayalım. Şuraya kadar geleyim, kaç tane örnek kurulduğunu söyleyeceğim. Bakın ajurumdan önceki ilmeğime geldim. Şöyle şu doladığım ilmekten itibaren aradaki ilmekleri sayacağım. Bu doladığım ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ilmek var şu an. Bir de bu son haroşa olarak öreceğim 33 ilmeğimiz var. Doladığımız ilmeğe aradaki ilmeklerimiz 33 tane, arka yüzdeyiz ve fare dişi örneğimizi kurduk. Şimdi yine bu kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüp tekrar ön yüzde devam edelim. Yine ön yüzdeyim. Kenar ilmeklerimi ördüm, doladım ve kestiğim ilmekle birlikte 10 ilmeğimi yine ördüm. Doluyorum. Yine bu defa bu ajurlarımın arasında 5 ilmeğim oluyor. 5 ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım ve yine 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Daha sonra kalan ilmeklerimi
düz bir şekilde örüp yine sıra sonunda buradaki ajurlarımı yapıp tekrar arka yüzde devam edelim. Arka yüzdeyim. Bakın ajurlarıma kadar geldim. Ajurumu örüyorum. Ajurlarımın arasındaki 5 ilmeğimi de örüyorum. Ve yine doladığım ilmeği örüyorum. Doladığım ilmekten sonraki ön yüzde 2 ilmeği birlikte örerek kestiğimiz ilmeği de arka yüzden haroşa olarak ördüm. Daha sonra yine buradaki ajurumdan önceki ilmeğe kadar bütün ilmeklerimi arka yüzden ters örüyorum. Yine bu sırayı da bu şekilde bitirip ön yüzde devam edelim. Ön yüzeyim, kenar ilmeklerimi ördüm, doladım ve tekrar 9 ilmeğimi örüp 2 ilmeği birlikte örüp kestim. Yine doluyorum ve arada 7 ilmeğim var bu sırada. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi ördüm, doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra yine bu sırada da ajurlarımın arasında kalan kısmı düz örüyorum. Arka yüze yine fare dişi örneğini kuracağım. Yine burada da son kısma gelince ajurlarımdan önceki 2 ilmeğe gelince bu 2 ilmeği kesip daha sonra 7 ilmeğimi örüp tekrar dolayıp tekrar 2 ilmeği kesip kenar haroşalarımı örüp arka yüze tekrar geçince devam edelim. Arka yüzeyim, bakın doladığım ilmeğe geldim. Hemen doladığım ilmeği ördüm. Aradaki 7 ilmeğimi örüyorum. Tekrar doladığım ilmeği örüyorum. Ve bu ilmeğimi de haroşa olarak örüp yine burada fare dişi örneğimizi kuracağız. Yine düz ilmekle başlıyorum. Alttaki ilmeğe batarak düz örüyorum ve sıradaki ilmeği ters örüyorum. Alttaki ilmeğe batarak düz örüyorum. Sıradaki ilmeği ters örüyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar aynı şekilde örüyorum. Düzle başlayıp düzle bitecek arkadaşlar. Şu son ilmeğimizi yine haroşa olarak örüyoruz. Düzle başladık. Yine düzle bitecek fare dişi örneğimiz. Bakın ters taraftayım. Yine son ilmeğimi bakın düz olarak aldım. Alttaki ilmeği batarak düz aldım. Diğer kalan ilmeklerimi haroşa olarak devam ediyorum. Yine sıra sonuna kadar kenar ilmeklerimizi hepsini örüp ön yüzde devam edelim. Ön yüzdeyim, yine kenar ilmeklerimi ördüm, doladım, 9 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. 1 2 3 ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 4 ilmek. Tekrar doladım. 1 2 3 ve 4. 4 ördüm. Tekrar 2 ilmeği doladım ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine fare dişi kurduğumuz ilmeklerimizi ön yüzden düz olarak örüyoruz. Tıpkı bu altta yaptığımız gibi bu V ajurlarımız 5 tane olduğu zaman yine ortadan yeni ajurumuzu kuruyoruz. Ortada fare dişi örneğimiz ilerlerken kenarlarda da yine V ajurlarımız açılacak. Bu şekilde biraz modelimi ilerleteceğim. Zaten fare dişi örneğimiz her sırada birer birer eksilerek
bu ortadaki ilmeklerimiz azalıyor ve burası üçgen bir şekilde kapanmaya doğru ilerleyecek arkadaşlar. Ben modelimi artık kapanışa yakın bir seviyeye getirip tekrar döneceğim. Buradan sonrası tekrara giriyor arkadaşlar. Aynı şekilde ilerleyeceğim. Dediğim gibi ajurlarımız bu şekilde, tıpkı bu alt kısımda yaptığımız gibi devam edecek. Ara kısmında da yine fare dişi örneğimiz, önden düz örüp arkadan ters örüp tekrar önden düz örüp arka yüzde, ikinci arka yüzde fare dişi örneğimizi kuracağız. Bu şekilde ilerleteyim, tekrar devam edeceğiz. Evet, fare dişi örneğimizi kenar kısımlarından sürekli birer birer eksiltip bu V ajurlarımızla açarak, bakın şu anda orta kısımda 3 tane ilmeğimiz kaldı. Kesmeleri yine yaptım. Buradaki V ajurumun da şu an 3. dolamasını yaptım. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine bakın doladığım ilmeği ördüm. Doladığım ilmekten sonra bir ilmeğim kaldığı için bu ilmeği de haroşa olarak artık örüyorum. Çünkü biraz sonraki ön yüzde artık o 3 ilmeği, şu ortada kalan 3 ilmeği birlikte keserek kenarlarından dolama yapacağız. Yine buradaki ajurlarımız 5 tane oluncaya kadar devam edecek. Şimdi bu arka sırayı haroşa olarak örüp tekrar ön yüzle beraber devam edelim. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeklerimi ördüm, doladım. Yine 9 ilmeğimizi ördük. 9 ilmekten sonra her zamanki gibi burada 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Tekrar doladım. 1 2 3, bu 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. 4. Tekrar doladım. 1 2 3, 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. 4. Tekrar doladım. 1 2 3, yine 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 4. Doluyorum. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. Bu son açmış olduğumuz ajurlar yine 5'e tamamlanacak arkadaşlar. Modelimiz bitmiş olabilir. Bu sırayı yine bu şekilde örüyoruz. Yine bakın doladım. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Şu an ortada bakın doladığım ilmek 5, 7 tane. Doladığım ilmeklerle birlikte 7 tane ilmeğim var. 2, 3, 4. Kestik. 4 tane ilmeğim var. Doladım. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar doladım. Kestim. 2, 3, 4. Doladım. Bakın arkadaşlar ortada 3 ilmeğimiz var. Burada yine bu ilk ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Kalan 2 ilmeğimi birlikte örerek kesip örmeden almış olduğum ilmeği kestiğim ilmeğin üzerinden bu şekilde kaydırıyorum. Tekrar doladım ve yine sıra sonuna kadar devam ediyorum. Aynı şekilde buradaki ajurumu da kuruyorum yine. Sonra arka yüzde yine hiçbir işlem yok. Hepsini haroşa olarak örüp gelelim. En önemli sıralar buralar arkadaşlar. Evet bakın yine ön yüzdeyim. 4 tane ajurum var. 5.'sini bu sırada doladım. Şimdi arkadaşlar bu sırada yine bakın son yaptığım ajurdan sonra bakın sondaki ajurumu henüz yapmadım. Doladım 2 ilmek ördüm. 3 ve 4. Şimdi burada doluyoruz. Bakın bu fare dişi örneğimizin üzerinde sadece bir ilmek kalmış oluyor. Doladıktan sonra tekrar bir ilmek örüp tekrar dolayıp yine 1 2 3, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 4. Şimdi burada bu sırada 2 tane doladığımız ilmek artmış oldu. Bunu bir dahaki ön yüzde keseceğiz. Bu sıra bu yüzden önemli. Burada
orta kısımda yapmış olduğumuz arttırmalar fazla arkadaşlar. Yoksa lifimizin bütününde şu an ekstradan 2 ilmeğimiz var. Bunu ön sırada keseceğiz. Daha sonra örnek kendiliğinden zaten ilerleyecek. Şimdi bu ajurlarımızın üstünde fare dişi örneği olacağı için biraz sonra buradan yeni V ajurumuzu açacağız ve bir tane bu ortadan açılacak, bir tane de son kısımdan açılacak. Buradaki fare dişi örneklerimizin tıpkı burada yaptığımız gibi kenarlardan eksilirken buradaki ajurumuzda fare dişleriyle birlikte yeniden açılmış olacak ve bunu birazdan ön yüze düşüreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu sırayı yine devam edelim. Arka yüze tekrar haroşa örüp tekrar ön yüze gelelim. Tekrar ön yüzdeyim. Bakın buradaki orta kısımda açmış olduğumuz ajurlarda 5'e tamamlandı. Şu an dediğim gibi bu ajurlarımızın olduğu üst kısma yeni fare dişi örneğimiz kurulacak. Ortadan da yeni bir V ajur açılacak ve sağdan soldan da yine yeni ajurlar açılacak. Şimdi yine ben kenar ilmeklerimi ördüm. 9 ilmek artı 2 ilmeği birlikte örerek kestiğim ilmeği ördüm. Doluyorum. Bir örüyorum. Tekrar doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine orta kısma gelinceye kadar bütün ilmeklerim düz olacak şekilde öreceğiz arkadaşlar. Çünkü bu kısma artık arka yüzden fare dişi örneği kurulacak. Burayı orta kısma kadar düz olarak örüp gelelim. Evet arkadaşlar bakın şu orta kısma geldik. Bakın bu ortadaki ilmeğimin baz alarak sağında 3 ilmek var. Ortadaki ilmeğimin sağ kısmında 3 ilmek var. Şimdi burada da yine dolama yapmamız gerekiyor. Yani burada bir dolama yapacağız. Sol tarafta yine bir dolama daha yapacağız. Buradaki ajurlarımızın devam etmesi için 2 kesme zaten doladığımız ilmekler için kesme yapmamız gerekiyor. 2 tane de az önceki sırada sayımız artmıştı. Onun için kesme yapmamız gerektiği için. Şimdi bakın dediğim gibi şu ortadaki ilmeği baz alarak ilerleyin. 3 tane ilmek var sağ tarafında. Bu 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu zaten benim fare dişi örneğimin kurulduğu yer olduğu için aslında aynı şekilde ilerliyor. Bizim işimiz bu ortadaki ilmeklerle. Doladım. İlk ilmeği yine örmeden alıp kalan 2 ilmeği birlikte örüp bu örmeden almış olduğum ilmeği yine üzerinden atlatarak örüyorum. Daha sonra tekrar doladım. Yine 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Bu kısmı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir kesme yaptık ve doladık. Bu kesmeyi, ortadaki kesme işlemini dediğim gibi az önceki sırada 2 tane dolamıştık. Onun için yapıyoruz. Yoksa bakın biz burada doladığımız ilmeği kestik. Burada dolamış olduğumuz ilmeği de hemen arkasından kestik. Şimdi burada da artık şurada yapmış olduğumuz gibi yeni bu V ajurlarımızdan oluştu. Sağda, solda, sağda, ortada ve solda 3 tane V ajurumuz oluşacak. Şimdi bundan sonra yine bütün ilmeklerimi sondaki ajurumdan önceki 2 ilmeğe kadar örüp yine buradan da V ajurumuzun başladığı sırayı kuruyoruz. Evet bakın yine son kısımdayım. Ajurumdan önceki 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir ördüm. Tekrar doladım. Yine 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Yine bu kenar ilmeklerimi örüp arka yüzde devam edelim. Evet arka yüzdeyim. Bakın yine kenar ilmeklerim ve bu kısımda kalan 10 ilmeğim, hatta doladığım ilmekle birlikte 11 ilmeğimi ördüm. Doladığım ilmeği örüyorum. Ortada kalan bir ilmeği ördüm. Tekrar doladığım ilmek ve hatırlarsanız bu fare dişi örneğini kurarken doladığımız ilmekten sonraki yani ön yüzde 2 ilmeği birlikte örerek kesmiş olduğumuz ilmeği arka yüzden hep haroşa olarak örüyoruz.
Şimdi bu kalan ilmekleri yine hepsini arka yüzden ters örerek modelimizi kuruyoruz. Yine bu doladığım ilmekten önceki bir ilmeğe kadar hepsini ters örelim. Bakın orta kısma kadar geldim. Yine ortada bu ajurların üstündeki ilmeklerimi, bakın doladığım ilmekten bir ilmek önceye kadar hepsini ters ördüm. Bu orta kısımda kalan, bakın bu bir ilmeği ön yüzde kesmiş olduğumuz ilmek bu. Doladığım ilmeği, ortada kalan yine bir ilmeğimi, tekrar doladığım ilmeği ve yine ajurdan sonraki ilmeği de haroşa olarak örüyorum. İsterseniz bu kısma aparat takarak daha rahat edebilirsiniz geldiğinizde hatırlamanız açısından. Şimdi yine bu kısımda da bakın burada ajurdan sonraki ilmeğimi ördüm, haroşa olarak ördüm. Şimdi burada da yine ajurdan bir önceye kadar hepsini ters örüyorum. Daha sonra kalan ilmeklerimi de haroşa olarak örüp tekrar ön yüzde devam ediyoruz. Ön yüzdeyim arkadaşlar. Yine kenar ilmeklerimi ve 10 ilmeğimi eksilterek yine ördüm, doluyorum. 1 2 3 ilmek ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kalan ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Şu kısma kadar yine düz örelim. Orta kısımda yine göstereceğim. Yine bakın orta kısma geldim. Burada az önceki sırada ortadaki bir ilmeğin etrafına birer ilmek dolamıştık. Şimdi arkadaşlar bu orta kısımda hem bu fare dişi örneğinin ajurları olurken hem de bu ortadaki V ajurun ve ajurların kenar kısmı oluşacak. Yani ikisi birlikte tıpkı buradaki olduğu gibi oluşacağı için sayılarınıza dikkat edin. Bakın bu sırada 1'di. Şimdi 3 oldu. Ortadakini baz alarak takip edin. Şimdi bakın sonda yine 2 ilmeği birlikte örerek kestim, doladım. 1 2 3 ilmek oldu. Tekrar doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu şekilde artık buradaki ajurlarımız da sıkıntısız bir şekilde devam edecek. Şimdi yine sondaki kısma kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Yine buradaki V ajurumu da aynı şekilde ajurumdan önceki 2 ilmeği birlikte keserek örüp buradaki ajurumu da tamamlayıp arka yüze devam edeceğiz. Yine arka yüzdeyim. Bakın kenar ilmeklerimi ördüm. Doladığım ilmeğe geldim. Doladığım ilmeği ördüm. Aradaki 3 ilmeğimi örüyorum. Doladığım ilmeği ördüm tekrar. Buradaki ilmeğimi ön yüzde 2 tane ilmeği birlikte keserek örmüş olduğum ilmeği yine arka yüzden haroşa olarak ördüm. Bakın şimdi yine burada şu alt sırada modelimizi kurarken tam bu modeli kurduğumuz sırada 33 ilmeğimiz vardı. Yine bu sırada da bakın doladığım ilmekten itibaren şöyle dolamış olduğum ilmekten itibaren buradaki dolamış olduğum ilmeğe kadar sayıyorum. Yine 33 ilmeğimiz olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Bir de burada örmüş, haroşa olarak örmüş olduğum ilmek 33 tane ilmeğim var. Yani sayılarınızın eşit gitmesi için bu şekilde kesme işlemini bu şekilde gerçekleştirdim ben. Sizlerin de anlayabileceği şekilde yaptım aslında. Şimdi burada yine bakın ajurumu ördükten sonra bir ilmeğimi yine haroşa olarak ördüm. Yine burada düzle başlayıp fare dişi örneğimizi kuruyoruz. Alttaki ilmeğe düz batarak düz olarak alttaki ilmeğe batarak düz olarak örüyorum. Şimdi sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Yine alttaki ilmeğe düz olarak battım. Sıradaki ilmeğim ters. Yine bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Yine orta kısma kadar gelelim. Tekrar devam edeceğiz. Orta kısma kadar geldim. Bakın burada fare dişi örneğimizin yine son ilmeği de alttaki ilmeğe batıp düz olarak ördüğümüz ilmek olmalı arkadaşlar. Daha sonra yine dediğim gibi bu ön yüzde kesmiş olduğumuz ilmeği arka yüzden haroşa olarak örüyoruz. Doladığım ilmek haroşa,
aradaki 3 ilmeğim yine haroşa, tekrar doladığım ilmek ve yine doladığım ilmekten sonraki ilmeği de haroşa olarak ördüm. Yine burada fare dişi örneğimi kurmaya başlıyorum. Alttan düz olarak ördüm. Ters örüyorum. Alttaki ilmeğe batıp düz örüyorum. Tekrar ters. Bu şekilde yine sondaki ajurdan bir önceki ilmeğe kadar modelimizi kuruyoruz. Yine bu sondaki ilmeğimizde alttaki ilmeğe düz olarak batmış olduğumuz ilmek olacak. Yani düzle başlayıp modeli düzle bitiriyoruz. Yine ön yüze kadar gelelim. Ön yüzde tekrar devam edeceğiz. Evet, yine ön yüzdeyim. Bakın kenar ilmeklerimi ördüm. Son iki ilmeğimi birlikte örerek yine kestim. Yine doladım. Aradaki 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar ben yine biraz modelimi ilerleteceğim. Burada arkadaşlar bu kısım 9 ilmek olunca ortadan yeni, yani daha doğrusu 5 tane ilmeğimiz oluşunca biz buradan yeni V ajurumuzu bu şekilde açıyorduk. Şimdi buradan açacağız ve arkadaşlar bir tane de ortadan açacağız. Burada zaten şu fare dişi örneklerimizden şu kısımda son 2 ilmeği keserek gördüğümüz için orta kısımda başka bir kesme işlemi yok arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Aynı şekilde ilerletip zaten buradaki V ajurun başında ve sonunda kesme işlemimizi bu kısımdan yapıyoruz. Yine bu kısım 9 ilmek olunca burada yapmış olduğumuz gibi buradaki 9 ilmeğin de arasından bu şekilde ajurlar açacağız. Ben şimdi 5. ajuruma kadar yapacağım. O kısmı da yani bilmeyenler için yine bir göstereceğim. Sonrası zaten tekrara giriyor. Artık modelimi ilerleteceğim. Daha sonra kapatma işlemine doğru çekim yaparım tekrar. Şimdi dediğim gibi burayı 9 ilmeği tamamlayıp 5. ajurumu yapıp geleyim. Evet, ben son yaptığım modelimin ajurunu 5'e tamamladım şu an için. Burada yine kestim, doladım. 1, 2, 3, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 4 doladım. Tekrar 4 ilmek örüyorum. 4. Buradaki gibi şu ikinci ajurlarımızı açmış olduk. Yine doladım. Kesiyorum. Kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Doladım. 1, 2, 3, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 4. Burada orta kısımdaki ajurlarımın içine de yine ikinci V ajurumuzu açmış olduk. Tekrar doladım. 1, 2, 3, 4. Tekrar doladım. 2 ilmeği birlikte kesip yine bu kısımdaki fare dişi örneğimizi ve
son kısımdaki V ajurumuzun ikinci V ajurunu da kuracağız. Dediğim gibi arkadaşlar, ben yine lifimi artık tam yarı kısmına gelinceye kadar devam ettireceğim. Evet arkadaşlar, ben ikinci modelimi de kurup bitirdim. Lifim şu an bu şekilde. Şimdi bu son yaptığımız V ajurların üstüne fare dişi örnekleri kuracağız. Örneğimiz kapanacak. Şuradaki son fare dişi modelini atlamışım. Şimdi benim için lifin boyutu bu şekilde yeterli. Artık bir model daha koyarsam çok büyük olacak. Zaten standart boya denk geliyor. Diğer liflerle şöyle bir köşesi olduğu için şurası bir köşe arkadaşlar. Diğer daha önceden lifiniz varsa şu köşeyi koyup büyüklüğüne karar verebilirsiniz. İsterseniz bir model daha eklersiniz. Şimdi benim için boyutu bu boyda gayet ideal bence. Şimdi yine kenar ilmeklerimi ördüm. Burada en son yaptığım sırada arkadaşlar, bakın bu orta kısımda son açmış olduğum V ajurlarım. Yine 5. ajurunu da tamamladım. Arka yüzden yine haroş olarak örüp geldim. Şimdi normalde bu sırada 5. ajuru kurarken burada da yeni ajurlarımızı açıyorduk. Ama artık lifimiz kapanacağı için burada yeni ajurlarımızı kurmadık. Şu kısımda da tam bu baklavanın, bu desenin arasındaki kısımda da yine burada kesme işlemi yapmadık. Bir ilmeğimiz kalıyordu, doladık, bir ördük, yine doladık. Yani şurada yaptığımız gibi yine videoyu geri alarak buradaki işlemin aynısını bu kısma da uygulayacaksınız. Zaten bu sırada şimdi üçlü kesme yaparak göstereceğim yine. Yani 2 ilmek burada fazlamız var. 2 ilmek de burada fazlamız var. Yani 4 ilmek şu an lifim arttı. Şimdi o ilmekleri yine ön yüzden yeni modeli kurarken keseceğim. Şimdi yine kenar ilmeklerimi ördüm. Artık lifimi küçültmek istediğim için 2 tane ilmeği doladıktan sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesme yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, bakın kenar ilmeklerimi ördüm. Doladığım ilmekten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kestiğim ilmek 1 2 4 6 8 10 ilmek ördüm. 10 ilmekten sonra bu ajurumun üstündeki ilmeği de örüp doluyorum. Daha sonra kesiyorum. Bu şekilde doladım. Daha sonra kestim. Şu an burada arkadaşlar, bak şöyle 2 4 6 8 10 11 ilmeğim var. Doladığım ilmeği saymadan 11 ilmeğim var arkadaşlar. Şimdi bunun bir ilmeğini de arka yüzden tekrar köşe kısmından bir kesme daha yapacağımız için burası yine 10 ilmek olarak devam edecek. Sadece şu köşe kısmından itibaren bakın şurası şu şekilde yine bu kenar ilmeklerimizle devam ettirmiş olacak. Yine dediğim gibi şu kısma kadar düz olarak örüp buraya fare dişi örneğimiz gelecek. Yine şu orta kısma kadar düz olarak örüp gelelim. Bakın yine orta kısma geldim. Daha önce de söylediğim gibi bakın bu son ortada kalan bir ilmeğimizin baz alarak sağ kısmında 3 ilmeğim var şu anda. Bakın şu V ajurlardan V ajurumun son ajurundan önce 2 ilmeğim var yani. Biz burada yine bu 2 ilmeği birlikte keserek örüyoruz. Doladım. Yine bir ilmeği örmeden alıyorum. Kalan 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Tekrar örmeden almış olduğum ilmeği kestiğim ilmeğin üstünden atlatıyorum. Tekrar doladım ve yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum.
Şimdi burada yine biz bu orta kısımda V ajurumuzu açmış olduk. Buradan V ajurumuz açılacak. Buraya fare dişi, buraya tekrar fare dişi örneğimiz. Buradan tekrar V ajur. Buraya da tekrar fare dişi örneğimiz gelecek. Artık kenar kısımlarda yeni ajurlar açmıyoruz. Bu şekilde şöyle lifimizi şu şekilde düşünürseniz. Şimdi ben artık kesme işlemini çok göstermeyeceğim arkadaşlar. Şu son kısımda kenar ilmeklerinden önce 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Daha sonra dolama işlemi yapıp kenar ilmeklerimizi 5 tane örüp yine arka yüze geçip 5 ilmeği artı doladığım ilmeği örüp daha sonra ikili bir kesme yapıyorum. Şu kısımda da yine doladığım ilmekten önceki 2 ilmeği arka yüzden de kesip devam ettireceğim modeli aynı şekilde. Evet arkadaşlar, 3 tane fare dişi olan bölümümü ben bitirdim. Şu an modelim bu şekilde arkadaşlar. Şurada anlatmak istediğim bir kısım var. Burada kafanız karışabilir. Burayı şu şekilde anlatayım arkadaşlar. Bizim bu kısmımız lifimizi azaltırken sürekli 11 ilmek olarak devam ediyor. Bakın ikili kesmemi yaptım doladığım ilmekten sonra 2 4 6 8 10 11. Bakın burada ajuru kestikten sonra son ajurun üstünü ördükten sonra doluyoruz, daha sonra kesme işlemi yapıyoruz. Ama bizim burada şuradaki gibi arkadaşlar son ajurumuzun şu kısma denk gelmesi lazım. Çünkü burada yeni fare dişi örneğini kuracağız. Şu sırada dolayıp bir örüp doluyorduk arkadaşlar. Böylelikle 2 ilmeğimiz artmış oluyordu. Şimdi buradan orta kısımdan yeni ve ajurun sırası oluşacağı için buradan 4 kesme yapmamız gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi burada da aynı şekilde buradaki dolamayı yapmasak olmuyor arkadaşlar. O yüzden yine 4 kesme yapmamız gerekiyor. Bunun için arkadaşlar şu şekilde doluyorum. Son bakın ajurumun üstündeki ilmeği ördüm. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Sola doğru keseceğimiz için bu sıradaki 3 ilmeği de birlikte örerek kesiyorum. Bu örmeden almış olduğum ilmeği de üstünden kaydırıyorum arkadaşlar. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Bakın burada sola doğru kesme işlemini yaptık. Ajurumuz da yine hem şu kısma denk geldi arkadaşlar. Yine buradaki ajurumuzun sırası bozulmamış oldu. Aynı şekilde devam ediyor. Hem de ilmeklerimizin sayısı artmamış ya da eksilmemiş oldu arkadaşlar. Şimdi kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Buraya yine fare dişi örneğimi kuracağım. Orta kısımda yine başka bir işlem yok. Orta kısımda yine aynı şekilde bu ortadaki ilmeğimden 3 ilmek öncesinden 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doluyorum. Sonra 3 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Bir ilmeği örmeden alıyoruz arkadaşlar. Önceki sıralarda yaptığımız gibi yapacaksınız yani. Bir ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmeği kesip örmeden aldığım ilmeği üstüne yine kestiğim ilmeğin üstünden kaydırıyorum. Daha sonra yine dolayıp 2 ilmeği birlikte örüp kesiyoruz. Alt sırada yaptığımız gibi. Sadece arkadaşlar şurada bu şekilde yapmamız gerekiyor. Modelin bütününü koruması açısından. Yine ileriki modelde de bir sonraki bu iki ajurun üstüne fare dişi örneğini kurup bitirdikten sonra yine tepe kısmında bir kesim daha yine köşeye geldiğiniz zaman yine bu kesimi uygulayacaksınız. Şu kısma geldiğimizde de yine göstereyim arkadaşlar. Şimdi şuraya kadar örelim modelimize aynı şekilde. Sol tarafta da arkadaşlar başta yaptığımız gibi şu üçlü kesmeden yapmamız gerekiyor arkadaşlar. 4 ilmeği 3 ilmeğe tek ilmeğe düşürüyoruz. Şimdi bakın bu ortadaki ilmeğimi baz alarak yine sağ kısmında 3 ilmek var. Bu 3 ilmeği birlikte keserek tek seferde örüyorum. Yine sol şişime geçirdim. Kestiğim 3 ilmeği. Bakın bu şekilde sonraki ilmeği
üstünden atlatarak sağa doğru kesme işlemi yapmış oluyorum arkadaşlar burada. Tekrar doladım. Yine 11 ilmeğim kalması gerekiyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şöyle 3 5 bu iki ilmeği de birlikte örerek yine kesiyorum. 11 ilmeğim oldu arkadaşlar. Doladım. Yine modelimi aynı şekilde devam ettiriyorum. Bu yaptığımız 4 ilmeği tek ilmeğe düşürme işlemi sadece bu sırada geçerli arkadaşlar. Bu sıra ve yine bir dahaki fare dişini kurduktan sonraki aynı sırada. Bu işlemi aynı sırada yine tekrar uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu ajurların sürekli aynı yerde devam etmesi gerekiyor. Bakın hem burada bakın ajurumun yine aynı şekilde devam ediyor. Bakın burada doladığım ilmekten şu ikinci V ajurumun son son ajurunun üstündeki ilmekle sayarsam bakın şöyle doladığım ilmek 2 4 tane var ara kısımda. Yine burada da aynı şekilde bakın doladığım ilmeğin son ajurun üstündeki ilmek 2 bir de kestiğim ilmek toplamda 4 ilmek de burada var arkadaşlar ve kenar sürekli devam eden ajurlarımız. Sayılarımızın net bu şekilde olması lazım arkadaşlar. Yoksa modelimizde aksilikler olabilir. Yani yaptığımız arttırmaları sürekli eksiltmek zorundayız. Model karışıktı arkadaşlar. Kabul ediyorum ama eğer dikkat ederseniz, modeli takip ederseniz yaparsınız. Benim de yanlışlarım oldu. Yani tek yanlışım şu ama yine de yanlışım var yani. Şuradaki fare dişi, sonuncu fare dişini kurmayı unutmuşum arkadaşlar. Bir sırayı atlatmışım. Arkadan sadece ters örüp gelmişim. Dediğim gibi arkadaşlar bu sırayı bu şekilde uygulamak zorundaydık. Yani bir dahaki sırada yine modelimiz aynı şekilde tepe kısmına kadar sıkıntısız devam edecek. Anlattığım şekilde yine devam edelim. Yine göstermem gereken önemli bir kısım olursa yine göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son fare dişi örneğimi de bitirdim ve ön yüzdeyim. En son üçlü kesme yaptım arkadaşlar. Ön yüzden sonra arka yüzden haroşa olarak örüp ön yüze geçtim. Kenar ilmeklerimi ördüm, doladım. Kesme işlemi yaptım yine eksilttiğimiz için. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 ilmeğim var. Burada doluyorum ve şu iki ilmeği birlikte keserek örüyorum. Şu ajurumun üstünü ördükten sonra dolamamı yaptım ve iki ilmeği kestim. Yine kenar kısımda 11 ilmeğimiz kalacak arkadaşlar. Ön yüze geçtiğimizde yine ilk başladığımız sayıya ulaşmış olacağız. Yani modeli kurarken 21 ilmeğimiz vardı. Modeli bitirdiğimizde de yine 21 ilmekle bitirmiş olduk. Benim sayılarım tam geldi arkadaşlar. Eksik fazla olmadı. Yani eksiğiniz ya da fazlanız olursa kesme veya arttırma yapın arkadaşlar. Lifin bitişi düzgün olsun. Yani bu liflerde sayılar bazen karışabiliyor ama bu örnekte tam sayılı bir şeydi. Yine şu son fare dişinde kurarken de arkadaşlar yine şurada yapmış olduğumuz gibi 4 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Evet arkadaşlar, ben iki kenar modelimi de tamamen kestim. 5 ilmeği hepsini birden kestim. Şu an ortada bakın 2 ilmeği birlikte kestim. Yine 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bir tane daha ikili kesme yaparak ilmeklerimi 5'e düşürmüş oldum burada. Şu an 5 ilmeğim var. Tekrar çevirip yine 5 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde bir önden bir arkadan 5 sıra haroşa oluncaya dek
bu en üstteki kenar modelimi de devam ettiriyorum. Bu kısım biraz doğaçlama oluyor arkadaşlar. Ben genelde o şekilde yapıyorum. Hani sadece amaç benzetmek. Aynı şekilde çıkarmak lifi. Bunu da bu son yaptığım kenar modelini de yine 5 sıra oluncaya kadar örüp lifimi bitirip tekrar bitişte görüşeceğiz arkadaşlar. Lifin son halini zaten videonun başına da eklerim büyük bir ihtimalle. Lifimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım memnun kalırsınız. Umarım siz de benimle birlikte yaparsınız. Lifimizin son hali bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir model oldu. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Umarım memnun kalırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.